Hepiniz Gel Bizden kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kakaolusunu paylaşmış olduğum pişmaniyemin, bizim deyimimizle tere helvanın sadesini de sizlerle paylaşacağım inşallah. Umarım bu videomu da beğenirsiniz. Sizleri seviyorum. Hepinize iyi seyirler. İlk olarak unumuz hazır kenarda beklesin diye ilk un kısmını tamamlayacağım. 5-6 yemek kaşığı kadar tereyağımı büyük tepsimin farklı yerlerini görüyorsunuz yaydım. Ardından 3 kilogram kadar unumu tepsiye döktüm ve onu da güzelce bir yaydım. Daha sonrasında önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. 15 dakika kadar kalıyor. Böyle çok rengi hafif dönmesi lazım. Hemen o kısımda zaten fırından alıyorum. Bunun için de bir 15 dakika kadar yeterli. 1-2 kaşık da görüyorsunuz üstüne tereyağını attım. Fırından çıkartmış olduğum hali de şekilde gördüğünüz gibi. Ardından unumu güzelce bir eliyorum ve kenarda bekletiyorum. Şimdi akide kısmını yapmaya başlayabiliriz. 500 milimlik bir ölçeğim vardı. 4 defa koydum. Toplamda 2 litre kadar şeker kullanmış oldum. Aynı ölçeğimle su eklemesi de yapıyorum. 4 defa da yine su ekledim. Toplamda 2 litre de su eklemiş oldum. 2 litre şekere 2 litre su diyebiliriz. Karıştırdım. Ocağın altını açtım. Bir 5-10 dakika geçtikten sonra yarım adet limonumu içerisine damlatıyorum ki akidem şekerleme yapmasın diye. Sonrasını ise aşama aşama size göstereceğim arkadaşlar. Akidem kaynarken ben de bir yanda tepsinin dibinin her yerini güzelce yağlıyorum. Kara bıraktıktan sonra şekeri kaldırdığımızda dibine yapışmasın diye güzelce her yerini yağlayın. Ardından aşama aşama olup olmadığını anlamak için testlerimiz var tabii ki. Böyle tabağın içine soğuk bir su doldurdum. Ardından akidemden birazcık içerisine koydum ve elimle toparlamaya çalışıyorum. Akışkan bir kıvam olmaması gerekiyor. Elinizde topladığınızda bir top gibi olması gerekiyor ve çekip uzattığınızda uzaması gerekiyor. O yüzden olmamıştı. Yine kaynatmaya devam ettim. Tekrar ara testlerim var. Bunları size gösteriyorum. Olmuş ve olmamış arasındaki farkı iyi anlayın diye. Çünkü ilk videoda göstermeme rağmen bazı yorumlar gelmişti. Hani kıvamını tutturamadım, yapamadım gibi. Birazcık yapa öğrenilecek bir şey. Gerçekten tecrübe isteyen bir tarif diyebilirim sizlere. Yine ben de burada bir test ediyorum ama yine olmamış ama yaklaşmış da diyebiliriz. Son kısımlarda sık test edin. Çünkü belli bir kıvamı ulaştıktan sonra geçirmemeniz gerekiyor yoksa yanabilir. Şimdi annemi de bir kere daha test ettik ve görüyorsunuz elde tamamıyla top haline geliyor ve uzattığınızda da uzuyor. Bu olduğunun göstergesi. Hemen ocaktan alıyorsunuz ve dibini yağlamış olduğumuz tepsimizin üzerine döküyorsunuz ve dışarı karın üstüne çıkıyorsunuz. Birkaç dakika bekledikten sonra kenarlarından kaşıkla içe doğru atmalar yapın. Çünkü kenarları çok çabuk daha donuyor. İç kısmı birazcık daha sıcak kalıyor. O yüzden birbiriyle dengelemek açısından dediğim gibi kaşıkla kenarlardan toplamaya çalışın arkadaşlar. Arkadaşlar bu kısımda güzel, hızlı ve pratik hareketler yapmamız gerekiyor. Hemen donduktan sonra toparlayıp açmaya başlamalıyız. O yüzden bu böyle küçük bir püf noktası olarak kalsın size. Akideyi güzelce bir topladıktan sonra 2 kişi yardımıyla bu yöntemle hem açıyorsunuz hem de akideyi bir nevi soğutmuş oluyorsunuz.
İstediğiniz soğukluğa geldikten sonra ise yuvarlak halinde tek kişi devam ettirebilir bunu. Şimdi onu da size göstereceğim. Burada tek elimizle döndürürken bir yandan hafif katılaşmasını, bir yandan da hafif soğumasını sağlıyoruz. Ardından hemen içeriye geçip sinimizin üstüne koyuyoruz ve o hazırlamış olduğumuz un vardı ya, onu ortasına döküyoruz ve unla birlikte ritmik el hareketleriyle pişmaniyeyi oluşturmaya başlıyoruz. Un bittikçe tabii ortaya yine un eklemesi yapıp yine aynı hareketlerle açmaya devam ediyoruz. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika değişebiliyor. O aranda açtıktan sonra pişmaniyemiz hazır ve sunum kısmına geçebiliriz. Evet, benim videom bu kadardı. Umarım kakaolusunu beğenmiştiniz. Umarım sadesini de beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.